Merhabalar, bu videoda bir günlük Kan ve Antip gezimizi göreceksiniz. Bu rota özellikle bizim gibi Nice'te konaklayanlar için en çok tercih edilen rotalardan birisi. Biz şu an Nice'ten Cannes'a doğru geçmek için tren garına doğru yürüyoruz. Trenler genelde 2 katlı ve yeterince konforlu. Zaten mesafeler çok az. Mesela Cannes ve Nice arası 35 dakika sürüyor. Biz Cannes'daki turumuza Love Cafe adında puanı çok yüksek ve gerçekten memnun kaldığımız bir kafede kahvaltı yaparak başlıyoruz. Fiyatları da gerçekten uygun. Fiyatları burada görebilirsiniz. Ben kruvasan ve bir tane de çikolatalı kruvasan gibi bir şey istedim. Bunlar 2'şer euro. Cappuccino 5 euro. Yani toplamda 9 euro. Love Cafe ile ilgili bilmeniz gereken bir şey var. Bunları tamamen sizin için pişiriyorlar. Sıcacık geliyor. Ama tabii bu birazcık beklemenize sebep oluyor. Eğer aceleniz varsa başka bir yerde tercih edebilirsiniz. Şu anda sahile doğru yürüyoruz. Oradan da film festivalinin yapıldığı yere geçeceğiz. Tabii buraya kadar gelip Kırmızı Halı'yı görmeden olmaz. Film festival binasına giderken şöyle güzel bir park karşımıza çıktı. Burası yazın eminim çok daha keyifli oluyordur. Burada birazcık vakit geçirebilirsiniz. Dinlenmek için tercih edilebilir. Hemen yan tarafta da deniz var. Şimdi o tarafa doğru gidiyorum. Cannes'daki sahil de gerçekten güzel görünüyor. İnce kumlardan oluşuyor gördüğünüz gibi. Deniz de gerçekten temiz görünüyor. Şimdi Kırmızı Halı göründü. Oraya doğru yürüyoruz. Buraya sanırım yılbaşı için böyle bir süsleme yapmışlar. Şu an çok vakit geçmediği için de anladığım kadarıyla kaldırmamışlar. İşte Cannes Film Festivali'nin yapıldığı ünlü bina burası. Burada da bazı ünlülerin el izlerini görüyoruz. Film Festivali binasının yanında Cannes Limanı, arka tarafta da bir tepede yer alan Old Town var. Şimdi o tarafa doğru geçip oradan manzaraya bakacağız. Şurada yukarıda kalenin çanını görüyorsunuz. Oraya yürüyerek çıkmak birazcık zor. Ama burada hemen altında şu araçlar var. Bu tarafa doğru yürüdüğünüzde kaçırmanız biraz zor. Bunlar elektrikli ve sizi 90 sente yukarıya kadar çıkartıyorlar. Tabi eğer Passut Azur tarzı şu tarz kartlardan varsa yine bunlar da ücretsiz. Cannes'da bulabileceğiniz en güzel manzaraya sahip Notre Dame Kilisesi'nin oraya geldik. Dilerseniz buraya Petit Train ile şu aşağıda gördüğünüz araçla da gelebilirsiniz. Film festival binasının yanından kalkıyor ve 14 euro civarında da bir fiyatı var. Yapımı 1627'de tamamlanan gotik tarzdaki Katolik Notre Dame Kilisesi'nin iç kısmı ise bu şekilde. Aşağı inişi bu merdivenlerden yürüyerek yapmayı tercih ediyoruz. Sanırım şu kat yazan okları takip ettiğinizde kestirmeden varabiliyorsunuz. Yol üstünde gerçekten böyle çok tatlı binalar var. Yine aynı noktadan 7 numaralı otobüse bindik. Ve şu an tekrar tren garına doğru gidiyoruz. Cannes'daki yarım günlük turumuz bu şekilde son buldu. Bundan sonraki durağımız Antip olacak. Şimdi geldiğimiz yönün tersine yine trenle gidip Antip'e ulaşacağız. Ve bu yolculukta da yine kartımız geçerli. Ulaşım ve biletlerle ilgili ayrıntılı bir videoyu kanalımda bulabilirsiniz. Antip'te trenden indik ve aşağıya doğru sallandığımızda kendimizi yine bir limanda bulduk. Şu karşıda Fort Carre adında 16. yüzyıldan kalma bir kale var. O tarafa doğru gitmiyoruz ama. Burada Picasso Müzesi'm diye bir yer var. Eğer açıksa oraya girmeye çalışacağız.
Buradaki tüm sokaklar gerçekten birbirinden güzel. Şu an gördüğünüz gibi birçok dükkan kapalı ama yine de sokaklarda dolaşmak çok keyifli. Yazın muhtemelen çok daha kalabalık oluyordur. Daha kalabalık bir meydana doğru gidiyoruz sanırım. Şu an yine Picasso Müzesi'ne doğru hareket ediyoruz. Yolda karşımıza çıkan meydanda yine değişik bir pazar kurulmuş. Burada sanat eserleri var. Burada bazı antika ürünler. Picasso Müzesi'nin hemen yanında Antip Katedrali var. Burası gezi noktası olarak da çok güzel bir yer. Deniz kenarında. Eğer müzeye girmeyecekseniz bile bu tarafa doğru gelmenizi öneririm. Picasso Müzesi'ne giriş şu an 8 euro. Sezona göre değişiyor olabilir, emin olamadım. Burada sadece eserleri değil, onun fotoğrafları falan, hayatını anlatan kısımlar da var. Bunlar da Pablo Picasso'nun yaptığı seramik eserlermiş. Burada da yine çok büyük bir tablo var. Müzenin dışına da bu şekilde deniz kenarına doğru çıkabiliyorsunuz. Ve burada da bazı eserler var. Kesinlikle yine görmeye değer. Şu an müzenin ama sadece 2. katı açıktı. Ama orada da birçok yine Picasso eseri görebildik. Fiyat bunun için güncellenmiş olabilir. Normalde giriş fiyatı birazcık daha yüksek olabilir. Müzeden aşağı doğru indiğinizde böyle bir yürüyüş yolu var. Dediğim gibi kesinlikle bu tarafa doğru gelmelisiniz. French Riviera'da diğer dikkatimi çeken şey burası dünyanın en önemli turizm merkezlerinden birisi olmasına rağmen bizdeki gibi müthiş gösterişli oteller yok. Sanırım bu birazcık bizim beton sevgimizden de kaynaklanıyor. Yine bu bölgedeki önemli eserlerden birisi de şu karşıda gördüğünüz dev heykel. Lemonade veyahut da nasıl okunduğundan emin değilim. Şimdi o tarafa doğru yürüyoruz. Picasso Müzesi'nin oradan aşağı doğru indiğinizde ve yürüyüşe başladığınızda biraz önce altından geçtiğiniz ve şehre giriş yaptığınız o surların üstünde dolaşmaya başlıyorsunuz bu sefer de. Kesinlikle böyle bir rota takip edebilirsiniz. Bizim izlediğimiz rotayı açıklama kısmında sizinle paylaşacağım. Şimdi o heykelin oraya da geldik arkadaşlar. Buraya kadar yürümenize çok gerek var mı bilmiyorum ama büyük, değişik bir heykel. Burada da güzel, anlamlı bir eser var. Elinde cep telefonu olan birisi gördüğünüz gibi. Kafasında bu şekilde tasvir etmiş. Eserin adı da Blind. Antip'te akşam yemeği yemek için gittiğimiz restoranların hepsi kapalı olunca biz de mecburen patisiyer tarzı bir yere gittik. Karnımızı doyurmak için birkaç parça pizza ve birkaç parça da tatlı aldık. Bu aldıklarımız 19 euro tuttu. Burada gördüğünüz 2,5 euroya olan Palmir adında bir tatlı. Bu civarda ünlü olan tatlılardan birisi, biz de denedik. Bir diğeri de Flan adındaki bir tatlı. Bu da çok fazla yerde karşımıza çıktı. Kremalı güzel bir tatlı. Fransa'da zaten tatlı konusunda çok sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum. Gerçekten hem göze hem de damağa hitap eden güzel tatlıları var. Cannes ve Antibes'in gezi demirbaşlarını bir günde görmek mümkün. Ama Ocak ayında olduğumuz için günlerin kısa oluşu bizi birazcık zorladı.
İki şehirde de Old Town'u dolaşmak gezinin en keyifli anlarıydı. Ayrıca Picasso Müzesi'ndeki bazı eserler de bizi gerçekten çok şaşırttı. Sonuç olarak eğer bu bölgede 4-5 gün vaktiniz varsa bence buraları görmeye gelebilirsiniz. Ama Nice'te konaklıyorsanız ve Nice dışına sadece bir gün çıkacaksanız Menton videoma da göz atmanızı öneririm. Biz açıkçası o tarafları daha çok sevmiştik. Görüşmek üzere.